Su, yaşamın mimarı, akvaryumumuzun görünmez duvarı. Bir akvarist olarak en büyük hayalimiz, balıklarımızın sanki boşlukta süzülüyormuş gibi göründüğü, o kristal berraklığındaki görünmez suyu elde etmektir. Ancak bazen bir sabah uyandığınızda o berrak dünyanın yerini çay rengine bürünmüş, sararmış, yorgun ve hasta görünen bir manzara alır. Bu renk değişimi sadece estetik bir kusur mu? Yoksa suyunuzun kimyasal dengesinin çökmek üzere olduğunun sessiz ve ölümcül bir çığlığı mı? Çoğu hobiye yeni başlayan kişi sarı suyu gördüğünde paniğe kapılır ve filtrenin bozulduğunu düşünür. Oysa sarı su, akvaryumunuzun size anlattığı çok katmanlı bir kimyasal hikayedir. Bu hikayenin kahramanları bazen masum bir ağaç kökü, bazen ise eski tank sendromu dediğimiz biyolojik bir felakettir. Bugün bu durumun inceliklerine iniyoruz. Sadece suyunuzu değiştirin deyip geçmeyeceğiz. Mopani köklerinin hücresel yapısından salınan polifenolleri, ışık spektrumunun su içinde nasıl kırıldığını ve sentetik polimer reçinelerin moleküler düzeyde organik atıkları nasıl hapsettiğini inceleyeceğiz. Hazırsanız dalıyoruz. Önce temel fizikten başlayalım. Saf su renksizdir. Ancak akvaryum suyunuz sarı görünüyorsa bu suyun içindeki çözünmüş maddelerin ışık spektrumundaki mavi ve mor ışıkları emdiğini, buna karşılık sarı, turuncu ve kırmızı ışıkları gözünüze geri yansıttığı anlamına gelir. Bu durum, akvaryum bitkileriniz için hayati olan fotosentetik aktif radyasyon, PAR değerini düşürebilir. Ancak tamamen engellemez. Peki bu filtrelemeyi yapan kim? İlk ayrımı burada yapmalıyız. Bulanık mı, sararma mı? Eğer suyunuzda beyaz, sütümsü ya da gri bir bulutlama varsa bu bir bakteri patlamasıdır. Heterotrofik bakterilerin suda serbestçe çoğalmasıdır ve genellikle yeni kurulan tanklarda görülür. Bu bugünkü konumuz değil. Bizim odağımız suyun berrak olduğu halde sarı veya kahverengi bir tona sahip olmasıdır. İşte buradaki şüpheliler iki ana gruba ayrılır. Dost taninler ve düşman organikler. Birinci şüpheli dekorasyonlarınızdır. Akvaryum hobisinde kullandığımız mangrove, mopani, yati gibi kökler ve Hint bademi yaprakları doğaları gereği tanin içerir. Taninler bitkilerin kendilerini böceklere, mantarlara ve bakterilere karşı korumak için ürettikleri polifenolik bileşiklerdir. Özellikle mopani kökü bu konuda bir şampiyondur. Afrika kökenli bu ağaç o kadar yoğundur ki suya hemen batar. Ancak yıllarca sürebilecek bir tanin salınımı yapar. Buna karşılık yati kökü daha hafiftir ve tanin salınımı çok daha kısa sürer. Eğer tankınıza yeni bir kök eklediyseniz ve suyunuz sarardıysa tebrikler. Aslında balıklarınıza doğal bir sıvı ortam hazırladınız. Bu noktada hümik maddeler kavramını açmamız gerekiyor. Taninler suya karıştığında hümik asit ve fülvik asit olarak iki ana bileşiğe ayrışır. Hümik asit koyu kahve ve siyah renk verir. Fülvik asit ise daha altın sarısı bir renk verir. Fülvik asitler moleküler yapıları sayesinde balıkların solungaçlarından ve hücre zarlarından geçebilir. Doğal bir bağlayıcı görevi görerek minerallerin emilimini arttırır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve patojen bakterilerin üremesini baskılar. Güney Amerika türleri, tetralar, melekler, diskuslar gibi ve Asya türleri, betalar, guramiler gibi genetik olarak bu suya kodlanmışlardır. Yani eğer biyotap yapıyorsanız sarı su sizin dostunuzdur. Ancak eğer tankınızı yeni bir kök eklemediniz, yaprak kullanmıyorsunuz ama suyunuz giderek koyulaşan, sağlıksız bir sarıya dönüyorsa işte o zaman korkmalısınız. Karşınızdaki düşman çözünmüş organik bileşikler. Balık dışkıları, yenmemiş yemler, çürüyen bitki yaprakları bunlar mekanik filtreler tarafından tutulsa bile mikroskobik düzeyde parçalanmaya devam eder. Proteinler, yağlar ve karbonhidratlar suya karışarak organik bir çorba oluşturur. Bu birikim suyun redoks potansiyelini düşürür. Düşük redoks potansiyeli suyun oksitlenme yani kendini temizleme kapasitesinin azaldığını gösterir. Bu durumun en tehlikeli sonucu eski tank sendromudur. Yüksek organik yük ve nitrat zamanla nitrifikasyon süreci sırasında asit üretir. Bu asitler suyunuzdaki tamponlayıcı mineralleri tüketir. Tamponlayıcı mineraller tükendiğinde pH aniden ve sert bir şekilde düşer. Su aşırı asidik hale gelir. Yararlı bakteriler çalışmayı durdurur ve amonyak birikmeye başlar. Sonuç ani ve açıklanamayan balık ölümleri. Yani o sarı renk aslında pH'ınızın çökmek üzere olduğunun görsel bir uyarısı olabilir. Bu yüzden sarı suyu gördüğünüzde ilk yapmanız gereken şey filtrasyon medyasını değiştirmek değil, su testi yapmaktır. Sorunu teşhis ettik. Diyelim ki çözülmüş organik seviyeniz yüksek veya sadece estetik olarak o sarı rengi istemiyorsunuz. Su değişimleri en etkili yoldur. Ancak %100 kristal berraklığı için kimyasal filtrasyona ihtiyacınız var. İşte burada akvaristlerin bitmeyen tartışması başlıyor. Karbon mu?
Purigen mi? Aktif karbon hobinin en eski oyuncusudur. Kömürün veya Hindistan cevizi kabuğunun aşırı yüksek sıcaklıklarda işlenmesiyle elde edilir. Yüzeyinde milyonlarca mikro gözenek bulunur. Bu gözenekler ilaç kalıntılarını, kloru ve taninleri içine çeker. Ancak karbonun iki büyük dezavantajı vardır. Gözenekler dolduğunda, ki genellikle bu 2 hafta içinde olur, işlevi biter ve atılması gerekir. Ve bazı karbon türleri bitkili akvaryumlarda eser elementleri de tutabilir ve uzun vadede fosfat salınımı yapabilir. Ve karşınızda modern kimyanın bir armağanı, Purigen. Bu beyaz boncuklar basit bir plastik değildir. Bunlar makroporöz sentetik polimer reçineleridir. Purigen'i özel kılan şey bir iyon değiştirici olmamasıdır. İyon değiştiriciler metalleri tutarken Purigen bir organik çöpçü olarak çalışır. Van der Waals kuvvetleri sayesinde sudaki çözünmüş organik maddeleri, özellikle azotlu bileşikleri seçici olarak yüzeyinde absorbe eder. Bu makroporöz yapı ona aktif karbondan %500 daha fazla yüzey alanı ve kapasite sağlar. Suyu sadece temizlemez, kelimenin tam anlamıyla cilalar. Rengi beyazdan koyu kahverengiye döndüğünde ise bittiğini anlarsınız. Ama onu çöpe atmazsınız, onu yenilersiniz. Purigen'i yenilemek için evdeki en güçlü oksitleyiciyi kullanırız. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu reçinenin gözeneklerine hapsolmuş organik maddeleri yakar. Hipoklorit iyonları organik moleküllerdeki renk veren bağları kırar ve reçineyi tekrar beyazlatır. Ancak burada hayati bir uyarı yapmam gerekiyor. Eğer akvaryumunuzda amin bazlı su düzenleyicileri veya aloe vera içeren balık mukozası koruyucuları kullanıyorsanız Purigen'i asla rejenerasyon işlemine sokmamalısınız. Neden mi? Çünkü bu ürünlerdeki aminler reçineye sıkıca bağlanır. Rejenerasyon sırasında çamaşır suyu ile bu aminler tepkimeye girerek kloramin oluştururlar. Kloramin son derece toksik, kararlı ve reçineden yıkanarak çıkmayan bir zehirdir. Bu zehirli reçineyi tekrar tanka koyduğunuzda balıklarınızı dakikalar içinde kaybedebilirsiniz. Şu anda ekranda güvenli rejenerasyon adımlarını görüyorsunuz. Özetle sarı su bir düşman değildir, bir işarettir. Eğer kaynağa yeni eklenen bir kök ise ve balıklarınız Güney Amerika türü ise bu suyun tadını çıkarın. Doğayı taklit ediyorsunuz. Eğer kaynağı bakımsızlık ve organik adıksa hemen su değişimi yapın. Dip çekim uygulayın ve su değerlerinizi test edin. Eğer estetik olarak kristal berraklığı istiyorsanız Purigen gibi sentetik polimerler karbona göre daha uzun ömürlü ve güvenli bir seçenektir. Ancak rejenerasyon kurallarına harfiyen uymalısınız. Akvaryum hobisi doğayla savaşmak değil, onu anlamaktır. Suyunuzun rengiyle kavga etmeyin. Onun kimyasını yönetin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Suyunuz berrak, balıklarınız sağlıklı olsun.